Herkese selam arkadaşlar. Dün akşam GTA Vice'i tier list, GTA Vice'i karakter sıralaması videosu yapmıştım. Hem canlı yayında hem yorumlarda videoyu çok beğendiğinizi belirttiniz. Bu da beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Şimdi sırada GTA San Andreas'ın karakter sıralaması var. Hız kesmeden ona da girmek istedim. Bu arada her gün öğlen 3.30'da TikTok ve YouTube'a shorts atıyorum. 6'da normal videomuzu paylaşıyoruz. 8.30'da canlı yayına başlıyoruz. Bu ara çok güzel bir tempo ile çalışıyorum. Allah bozmasın. Sizler de yapacağınız yorumlarla, beğenilerle ve aboneliklerinizle bana destek olabilirsiniz videoların öne çıkması adına. Şimdi muhteşem, süper, iyi, daha farklı olabilirdi ve berbat diye bir şey ayarladım. Beni az çok tanıyanlar, farklı yayınlarımı, GTA San Andreas yayınımı izleyenler berbata kimi koyacağımı kesinlikle biliyorlar. Yorumları da yazmayı unutmayın. Klasik YouTuber yorum kasırma taktiği, kesin bunu yorumlarda yazmanız lazım. Şakası bir yana. Videoya başlayalım. Önemli karakterden önemsiz karaktere, ana karakterden yan karaktere birçok karakter var. Hepsini sıralamaya çalışacağım. Şimdi ilk karakterimiz bu adam Mad Dog'un menajeri diye hatırlıyorum. Yüzmeyi ben bilmem ki falan diyordu. Karlı bunu duydum iyi oldu deyip onu suya atıyordu. Eğlenceli karakter, ben severim o görevi. Bayağı da tatlıdır. O yüzden onu iyi karakterler arasına koydum. Şimdi B-Dub. B-Dub'ın olayı şu. Big Sumo çalışıyor. Big Sumo patron olarak görüyor. Mal transferlerini, şehirdeki ot transferlerini falan ayarlıyor. Balla ile işte bizim bu Big Smoke'lar arasındaki, Ryder arasındaki falan filan. Yani kötü karakter olarak iyi bir karakter. Daha farklı olabilir diye koymayacağım. Bunu da iyiye koyacağım. Ve yanda Big Bear. Yine B-Dub'la alakalı. B-Dub Big Bear'ı, yani buradaki hayvan karakteri. Şeyde Bully'de de bir tane böyle bir karakter vardı kullanılan. Russell galiba. Russell gibi bir karakter. İşte Beat Up bunu bağımlı yapıyor ve kötü işlerinde kullanıyor. Güç olarak, kas gücü olarak. Daha sonrasında bizimkilerle beraber bu rehabilitasyon sürecine giriyor. Tekrardan bizim tarafımıza geçiyor. Carla Sweet'in tarafına geçiyor. Bu da iyi karakterdir. Severim. Geldi Big Smoke'a. Big Smoke arkadaşlar benim gözümde muhteşem bir karakter. Çünkü Big Smoke oyunun en başından beri evet ihanet etmiş olabilir. Evet, yani ters düşülmüş olabilir ama en başından beri bence güç istediğini, para istediğini, buralardan kendini kurtarmak istediğini, asıl önemli olan şeyin paranın ve güç olduğunun çok güzel bir yansıması, çok güzel bir anlatıcısı aslında. O yüzden kendi gittiği yolda Big Smoke'sa ihanet ettiğinde şaşırmıyorsunuz bence. Big Smoke'un zaten böyle bir amacı olduğunu, tek amacının para olduğunu anlayabiliyorsunuz ve bu yolda gidiyor. O yüzden Big Smoke hem eğlenceli karakterdir konuşmalarıyla, özellikle şu tavukçuya gittiğinde, tavukçu muydu pizzacı mıydı, verdiği sipariş falan bence oyun tarihinin en güzel sinematiklerinden, ara sahnelerinden biridir. Geldik bir başka muhteşem karaktere, daha arka arkaya 2-3 tane muhteşem karakter sıralanmış diyelim. Ve geldik Carl Johnson'a. Carl Johnson belki karizma olarak Tommy Vercetti gibi değildir. Nico Bellic gibi değildir. Ama zaten bu karakterin olayı da bu değildir. Carl Johnson eğlencelidir. Yüzüme denizde yüzerken, okyanusta yüzerken prezervatif yapıştı ve o yüzden ben yüzmeyi sevmiyorum diyecek kadar eğlenceli. Wuzimu ile yaptığı farklı konuşmalarda, Wuzimu'ya atacağı laflarda da zaten görebiliyorsunuz. Çok güzel, çok güzel, eğlenceli. Yeri geldiğinde korkutucu karakter olmayı da başaran ve ailesi için her şeyi yapan muhteşem bir karakter. Carl Johnson muhteşemde yer almayı hak ediyor. Bir başka muhteşem karakter daha. Ben muhteşemle süper arasında gidip geliyorum Catalina için. Neden muhteşem? Bir oyunun ana karakterine her türlü işkence yapabilecek, her türlü arkadan malzemeyi verebilecek kadar güçlü bir karakter Catalina. Ve oyundaki çılgın kadın karakter imajını çok iyi yansıtıyor. Ben zaten hep söylerdim. GTA 6'da kadın karakter olmalı. Biraz iş bitirici olmalı. Böyle minnoş, çıt kırıldın bir karakter değil, sağlam bir karakter olmalı diye. Catalina zaten bunların en büyük örneği. Bence 4 göreviyle zaten çok iyi yansıtıyor bunu. Carla yaptıkları çılgınlığıyla Catalina yer alması gerektiği bir yerde. Aşk kadını Cloud Speed'le daha sonrasında kaçıyor falan filan ve Cloud Speed'i GTA 3'te vuruyor biliyorsunuz. Çok sağlam karakter. Şimdi arka arkaya muhteşeme çok karakter koydum biliyorum ama bu adam bu adam var ya, yan karakterlerin hası. Bu adam gerçek dost. Ölüme gidilir. Kurtlar Vadisi editleri oluyor böyle. Memati Polat editleri falan. Polisler tam silah doğrultacak. Polat Alemdar geçiyor. Biz ona silah doğrultamayız diyor. Sezar Vialpon da o adam abi. Yani kardeşimize her türlü göz kulak oluyor. Bize her zaman destekçi. Bizden izin almadan kardeşimizle işte evlenme teklif etmek için bile Karl'dan izin alıyor ki böyle bir dünyada çok da görebileceğin bir şey değil. Tam dost, tam arkadaş, her zaman yanımızda ve
kız kardeşimize emanet edebileceğimiz bir adam. Cesar Villalpando candır. Şimdi Cloud Speed. Cloud Speed'i GTA 3'e göre değil, GTA San Andreas'a göre değerlendirmek lazım. GTA San Andreas'ta onun şeyini çalıyoruz biz. Yani yarışıyoruz ve yarıştığımız için onun San Fierro'daki garajını alarak yepyeni bir dünyaya başlıyoruz. O açıdan bize katkısı çok büyük. Konuşmayan bir karakter, o yüzden daha farklı oyunda ne yapabilirdi bilmiyorum ama sadece bakmakla yetiniyor yani. Şu şey işte San Fierro'ya yani veda görevi gibi bir şeydi. Bu bunun yarışından sonraki görevdi. Görevin adını hatırlayamadım. Hatırlayanlar yorumlara yazsınlar. Çok güzelmiş lan bu taktik. Daha farklı olabilir diye koyayım. Sanki biraz daha hareket yapabilirdi gibi geliyor. Arkadaşlar bu karakter ben ne zaman GTA San Andreas oynasam anlattığım bir karakter. Nefesini Tut diye bir film var. Kör bir albayın anlatıldığı, hırsızlar evi basıyor ve o kör bir şekilde zaten karanlıktan yararlanabildiği için evi karartıyor, elektriklerini kesiyor ve hırsızlara yaptığı işkenceler, filmdeki işkenceler vesaire vesaire çok fenadır. Bu görevde de bu abinin evine girip, eski askerin evine girip silahları çalıyoruz. Eğer ses yaparsanız uyanıyor, bizi yakalayıp gebertiyor, görmese bile, yaşlı olsa bile. Bunu sniper'la da indirebiliyorsunuz bu arada odasına girip. İyi karakterdir bence. Ben severim. Dennis Robinson bizim oyundaki ilk sevgilimiz. Yanan işte evden kurtarıyoruz onu. Öpüşüyoruz. Sonra ilk sevgilimiz oluyor. Hatta başkasıyla takılıyorsan Dennis Robinson seni görüp seni peşinden gelebiliyor falan filan. Eğlenceli bir karakterdir. Yani muhteşemle süperle muhteşem arasındaki ince detayı yakalayabilecek miyiz bakalım. Bu kankamız Catalina ile ilk bu benzinlikteki tırdaki tankeri soyduğumuz görevde bizi yakalamaya çalışıyor. Bizi öldürmeye çalışıyor. Bu da iyi bir karakter. Ve Pulaski. Tamam bak Pulaski'yi süpere koyarım. Muhteşem bir karakter değil ama süper bir karakter bence. Hem kötüyü çok iyi oynuyor Tempenny'nin yanında. Hem de özellikle son görevde işte Candle'a attığı, kız kardeşimize attığı laflar. Bu da eğlenceli karakterdir. Yani kötüyü gerçekten iyi oynar. O yüzden Pulaski'yi süpere koyabilirim. Emmett'ı daha farklı olabilir diye koyacağım. Oyunun başlarında bize silah talimi yaptırıp ne zaman gelirsen buradan pistol alabilirsin muhabbet çekiyor. Ama sanki oraya gittiğimizde öyle silahlar alacakmışız ki bize yardım edecekmişiz gibi duruyor. Ama biz ne kadar güçlenirsek güçlenelim Emmett'te herhangi bir güçlenme olmuyor. Biz silahlarımızı artırsak, çetemizin gücünü artırsak bile orada hep pistol kalıyor. Sanki o pistollar biraz gelişebilirdi. Belli bir zaman sonra SMG bulabilirdik oradan falan gibi geliyor bana. Tempenny'yi muhteşeme koyarım. Tenpenny nefret ettiğimiz bir karakter ama kötü karakterden zaten nefret etmemiz gerekiyor. Korku oyunu oynadığımızda oynamamız gerekiyor. Birine sinir olmak istediğimizde yani olması gerektiğinde olmamız gerekiyor. Ve Tenpenny bence kötü karakteri çok iyi oynuyor. Bu Crash kötü polislerin başı ve oyunun sonunda da zaten onu öldürerek oyunu bitiriyoruz. Belki son sahnelerde bize o vuramayışı, sweet falan dediğimizde arkasını dönmesi çok amatörce ama Tenpenny bence kötü karakterler arasında gerçekten en iyidir. Şimdi motorla kaçan bir karakter var. Bu Freddy diye düşünüyorum. OG Lock'un Freddy'si. O chase me, chase me der ve OG Lock'la beraber kovalarız. Yine Shorts'ta yapmıştım. Açıklama kısmına koyarım. Bunu da çok hızlı öldürmenin bir yöntemi var. Yoksa GTA San Andreas'ın en sıkıcı görevlerinden biri. Yani bu karakterin hikayesi şu bu arada. Neden OG Lock bunu yakalamaya çalışıyor? Hapisteyken, prison'dayken OG Lock'un eşcinsel ilişki yaşadığına dair dedikodu çıkartıyormuş Freddy. Ben de wikisini okuduğumda görmüştüm. O yüzden de Freddy'yi öldürmeye çalışıyor OG Lock. Yani bunu da iyi karakterler arasına koyabiliriz. Jimmy Hernandez. Jimmy Hernandez'i iyi karakterlere koyacağım gene. Bu karakter Pulaski ve Tempenny'nin yanında onlara bir sadakatini göstermeye çalışıp onlara yanaşmaya çalışıp kötü işler yapan, daha sonrasında ise onların yaptıklarını belgelerle açığa çıkartmaya çalıştığı için bu Tempenny ve Pulaski tarafından öldürülen ve mezara atılan bir karakter. İyi karakterdir, hoş karakterdir, severiz. Şimdi geldik pezevengimize. Jizzy'ye geldik. Arkadaşlar Jizzy Pleasure Domes diye zevklerin mağarası, zevklerin yuvası diye bir yere şey yapıyor. Pezevengi şehrin. Bizim bununla bağlantımız ne? Mike Toreno, Jizzy ve buradaki kankamızın adını unuttum. Yine yorumlarda belirtin diyeceğim ama artık söyleyeceksiniz diye korkuyorum. Hatırlarsam bunu da anlatırım. Bunlarla beraber bir çeteler ve mal transferi yapıyorlar. Her şehirde olduğu gibi mal transferinden sorumlular. Bununla iş yapıyoruz. Daha sonrasında bunun
Aynı zamanda Grove Street'e de, kendi evimize, kendi mekanımıza da mal sattığını ve oradaki insanları zehirlediğini öğreniyoruz ve onu öldürüyoruz. Yani süper karakter diyemiyorum Pulaski buradayken, ama iyi demek için de çok az. Acaba Pulaski'yi de süper karakterler arasına atsam? Tamam, böyle yapalım. Seni de süper karakterlere koyalım. Yani iyiye de koyabilirim seni, ama işte falan olsaydı belki bazen işteye atardım, ama böyle iyi. Yani rolünü güzel oynuyor. Rolünde iyi. Bu kankamız Cesar Villalpando'nun kankası. Oyunda çok bir etkisi yok. Oyunda sadece onu şu şekilde biliyoruz. Kendall'la görüşmesini çok fazla istemiyor Cesar Villalpando'nun. Farklı çete kadını olduğu için. O yüzden yani daha farklı olabilir miydi? Belki biraz daha farklı görebilirdik, ama yine iyi. Oyundaki görevini iyi bir şekilde yapan, ya da yok ya, çok bir özelliği yok gibi oyunda. Sadece öyle biliyoruz. Koydum kenara. Kane, bu Little Weasel diye bir karakter var. Carl Johnson'la Sweet beraber öldürüyorlar. Onun cenazesine gidiyor ve biz de cenazede Kane'in işini bitiriyoruz. Kane'in hiçbir konuşması yok, görüşmesi yok. Koşuyor ve direkt düşüyor. Çok kolay bir karakterdir. Onu da daha farklı olabilir diye koydum. Kendall muhteşem bir karakter. Çünkü ailesi düştüğünde ailesini çekip çeviriyor. Abisine aşkını koruyor Sweet'e karşı. Yani her türlü önlemini alıyor. Kardeşi tam düşecekken, Carl Johnson düşecekken, hadi biz burayı toparlarız, güçlü olmalısın diyor, toparlıyor. Bence Kendall, yani ailenin annesi öldükten sonra annesi oluyor. Çekip çeviriyor. O yüzden Kendall'ı muhteşem karakterler arasına koymak lazım. Ken Rosenberg'i süpere koyabiliriz. Ken Rosenberg biliyorsunuz GTA Vice'den de tanıyoruz. GTA San Andreas'ta Caligula Casino'nun müdürü olarak çalışıyor. Salvador Leo'nun yanında. Daha sonrasında tabii ki bu çete elemanları olayları, Sindaco ailesi, Leone ailesi, bu çatışmalar, bu kargaşalar onu çok korkutuyor. Tekrardan başlıyor bu, yani ot şeyine bağımlılığına. Sonrasında hatta bir tane görevde, Meat Business görevinde Carl Johnson'la beraber gezerken Tommy Vercetti'yi falan anıyor. O Tommy eski günlerdeki gibi diyor. Carl'da neyden bahsediyorsun, ne Tommy's falan diye kızıyor ona. Ken Rosenberg iyi karakter. Daha sonrasında Mad Dog'la biz yakınlaştığımızda Mad Dog'un işte menajerliğini falan da yapıyor. Süper karakterdir. Kent Paul ve Macker, ikisini de süpere koydum. İkisi birbiriyle bağlantılı. Kent Paul zaten GTA Vice'den tanıdığımız Malibu Club'da takılan agamız. Bu producer, yani işte yönetici, kurucu diyelim. Bir tane müzik şirketi var, hatta GTA 5'te de bu yıldızlı yerde Vinewood'da onun şirketinin, onun müzik grubunun yani en ünlüler arasında yer aldığını görebilirsiniz. Oyunda da özellikle bize bunun yani şey olmasını sağlayan, yardımcı olmasını sağlayan Ken Rosenberg. Ken Rosenberg sayesinde onunla bağlantı kuruyoruz. Ve Macker'da oyundaki cinsel bağımlılığı yüzünden Carl ve Sweet tarafından çok fazla eleştirilen, çok fazla dalga geçilen bir karakter. Ve bunun Kent Poe'nin kurduğu grubun solisti. Yani baş aktristi diyelim. O yüzden ikisi de süper karakterlerdir, eğlenceli karakterlerdir. Mad Dog'u da süper karakterler. Ne oldu anasını satayım? Mad Dog nereye gitti? Arkadaşlar Mad Dog öldü. Başka birinin içine attım galiba Mad Dog'u. Mad Dog neredesin lan? Hah, buraya gitmiş Mad Dog. Mad Dog süper karakterler arasında benim için yer alıyor. Çünkü hem başlangıçta onun yaşadığı ün, daha sonraki düşüşü, intihar etme sahnesi, sonrasında bizimle beraber tekrar yükselişi oyuna çok fazla içerik katıyor bence. En az 5-6 görevde onunla uğraşıyoruz yani. O açıdan Mad Dog olmazsa olmazdı. Süper karakterlere koydum. Şimdi bu karakter bir garson kız eğer bakarsanız. Ama aslında garson kız değil. Bunu daha farklı olabilir diye koyacağım, ama sadece hani anlatmak için koyacağım size. Bu Maria arkadaşlar. Daha sonra biliyorsunuz GTA 3 oyun olarak daha önce çıksa bile hikayesi olarak daha sonrayı anlatıyor. Başlangıçta Salvador Leo'nun bir garsonu, bir hizmetçisi olarak oyuna başlıyor. Ve GTA 3'te de görebileceğiniz üzere Maria, Salvador Leo'nun karısı oluyor. Gelecekteki karısı aslında Maria. Salvador ondan etkileniyor ve karısı olarak onu şey yapıyor. Oyunda GTA 3'e taşıyor diyelim. O yüzden daha farklı olabilir diye koydum, ama sadece hikayesini anlatmak için. Geldik Mike Torano'ya. Mike Torano da muhteşem karakter olabilir ya da süper karakter olabilir. Emin değilim.
Muhteşeme koyayım. Neden muhteşeme koyduğumu da anlatayım. Mike Toreno oyunda abimizi hapisten çıkartıyor. Bize en özel görevleri yaptırıyor. Gerçekten en zor görevler Mike Toreno'dan geliyor genel olarak. Ve Mike Toreno'nun görevlerini bitirdiğinizde eğer evine giderseniz sınırsız şekilde minigun alabiliyorsunuz, RPG alabiliyorsunuz, flamethrower alabiliyorsunuz. Save atıyorsunuz, geri geliyorsunuz. Save atıyorsunuz, geri geliyorsunuz. Ve çeteleri ele geçirme görevlerinde inanılmaz işe yarıyor. O yüzden Mike Toreno'yu muhteşemler arasına koydum. Bu kankamızı hatırlamaya çalışıyorum. Bu kankamız kamyoncu galiba. Catalina ile beraber o tankeri çaldığımız görevde gidip işte konuştuğumuz kamyoncuya benziyor. Bundan kamyoncu görevleri alabiliyorsunuz oyunu %100 bitirmek için. Yani iyiye koyalım. Bundan daha farklı ne olacak? Ah pardon. Ve geldik OG Lok'a. OG Lok kesinlikle muhteşem karakter. Ben bu oyunu bayağı seviyormuşum ama muhteşeme bayağı karakter aldım. O rap yapma tarzıyla beraber, o salaklıklarıyla beraber ben çok severim o OG Locke'u. Ben zaten oyunlarda böyle eğlenceli karakterleri seviyorum. O yüzden yer alır. Şimdi Reese'i daha farklı olabilir diye koyacağım. Çünkü wikisine baktığında o oyunun Reese, Carl Johnson'a babası gittiğinde babalık etmişti. Carl Johnson ona çok değer verirdi falan diyor. Oyunda sadece o welcome CJ diyorsun. CJ'in kafasında saç yoksa şık 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 bonus kafa yapıyorsun. Lan muhteşem karaktermiş bu arada. Saçı olmayan adamdan şey yapıyor. Bonus karakter yaratıyor. Bu adam iyi karaktermiş. Dur iyiye koyalım. Bir aydınlanma geldi. Şimdi Ryder. Ryder muhteşem mi süper mi? Muhteşem mi süper mi? Orada gidip geliyorum. Ryder çünkü mesela ihanet ediyor ama Ryder'ın ihanet edeceğini bence birinci görevden anlayabiliyorsun. Çünkü Grove Street ota karşı o otu çok seviyor. Yaptığı hareketlerle Carl'ı sevmediğini çok güzel bir şekilde belirtiyor. Ve daha sonrasında da yine ihanet ediyor. Yani bilmiyorum. Aslında Big Smoke da ona benziyor. Yani Ryder'ı ama ben o kadar sevmiyorum Big Smoke kadar. Onu süpere koyacağım. Muhteşeme koymak isteyen koyabilir. Salvador Leon 5 milyon dolarlık yatırımı ile beraber Caligula Casino'ya gelen bir karakter. Sonrasında onun kazinosunu falan soyuyoruz. Yeterince güçlü mü? Sindako ailesi için falan farklı görevler yapıyoruz. Sonra Ken Rosenberg'i elinden kurtarıyoruz. Yani iyi ile süper arasında gidip geliyorum ona da. İyiye koyacağım. Yeterince Leon ailesinin gücünü gösterebildiğini düşünmüyorum. Ve geldik. Babaya geldik. Burayı sadece senin için ayırdım. Sweet. Burayı sadece senin için ayırdım. Yıllardır söylerim. Yıllardır bahsederim. Sweet oyun tarihinin gelmiş geçmiş en işe yaramaz karakteridir. Öncelikle kardeşi öldürülüyor. Hiçbir şey yapamıyor. Brian'dı galiba kardeşinin adı. Sonrasında annesi öldürülüyor. Yine annesini koruyamıyor. Ve Grove Street inanılmaz bir güç kaybına uğruyor. Sonra Carl Johnson geliyor. Aile için bir şeyler yapıyor. Aileyi güçlendiriyor. O arada yakalanıyor. Neredeyse öldürülecek seviyeye geliniyor. Pusuya düşüp ve hapse düşüyor. Amacımız hapisten kurtarmak oluyor. Hapisten kurtarıyoruz. Tamam diyoruz artık bu işlerle uğraşmayalım. Gel biz yepyeni bir hayat kurduk işte Las Venturas'ta. Gel oraya gidelim. Hayır diyor. Biz bağlıların üstüne çökmek zorundayız. Onları halletmek zorundayız. Sonra son göreve geliyoruz ve bizimle beraber içeriye gelmiyor. Kar yalandan diyor ki gelme ben kendim hallederim falan filan diyor. Bunların sorumlusu benim diyor. Ne alakaysa anasını satayım. Sweet gene içeriye gelmiyor. Sonra arabanın arkasına atlıyor. Sweet'i kurtarmak için uğraşıyoruz. Yani Sweet sadece baş belası. Sweet sadece leş bir karakter. Ve bu arada adını hatırladım. T-Bone Mendes. Şimdi bakarken hatırladım. Yani berbat kısmına yer alır. T-Bone Mendes aynı Jeezy gibi arkadaşlar. Onun için görevler yapıyoruz. Malları kaçırılıyor. Mallarını geri çalınmasını falan engelliyoruz. Ve Grove Street'e mal satıyor. O yüzden de Grove Street'ten onun kurtarmaya çalışıyoruz. Trat'ı muhteşem karakterler arasına koyacağım. Wuzumu zaten yani. Wuzumu benim aşkım. Wuzumu'yu kardeşim olarak çok seviyorum. Hemen değiştirelim. Trat oyundaki uzaylı muhabbetlerinden en fazla bahseden, farklı şeyler olduğundan bahseden bir hippie. Önce mallarını yakmak zorunda kalıyor. Sonra da Senfioro'yu bizimle beraber geliyor. Jetro ile Dwayne'le falan bizi çalıştıran. Zero ile tanıştıran o. Zero nerede lan? Ha, Zero da burada. Zero ile tanıştıran o. O yüzden önemli. Muhteşem karakterlerin başına koyacağım Wuzumu. Harika, çok eğlenceli bir karakterdir. Oyunda bazı görevleri yaparsın ve sonra der ki Kar biliyor musun ben aslında körüm. Kar da really der. Harikadır, çok severim. Bu arada iksirimi de içeyim biraz. İksir getirmiştim buraya. Soda ben. Konuşmaktan arada boğazım kuruyor. Sponsor değil bu arada ya, ürün yerleştirmedim.
Muzumu'yu çok severim, o yüzden Muzumu kalsın burada. Zero Berkeley ile kapışmasını izlersin. Zero Toffa'nın sahibi Berkeley ile kapışır sürekli. Savaş oyunları yapar ve sen de onunla uğraşırsın. Zero'nun olayı şu, oyuna büyük katkısı şu. Caligula'nın eğer soygunda gittiysen sana soygunda işine yarayabilecek araçlar sağlaması. Yani oyuna da etkisi var. İyi demeyeceğim, süper diyeceğim, ayıp olur. Bu kankam kim bilmiyorum. Evden kaçıyor. Evden kaçarken birini vurduğumuz bir görev vardı. Belki de Little Weasel budur. Birini öldürüyorduk çünkü. Belki de Little Weasel budur. Kankamı tanımıyorum. Bile tanımadığım için daha farklı olabilir diye koydum. Berbat'ın tek sahibi. Bazen süpere mi koysak, muhteşeme mi koysak emin olamadığım karakterler oldu. Ama kendi sevdiğime göre değerlendirdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Akşam 8.30'da yayına giriyor olacağım. Her gün bu şekilde ilerlemeye çalışacağım. Haftalık yayın programı var Discord'da. Ayrıca yayınlardan da ulaşabilirsiniz. Hangi gün yayın yapıp hangi gün yapmadığımı, hangi gün video paylaşıp hangi gün paylaşmadığımı oradan görebiliyorsunuz. Görüşmek üzere.